Merhaba dostlar. Bugünlere gelmemizi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemiz için kendini feda etmiş tüm şehitlerimize, eğitim neferlerine saygılarımı ve minnetlerimi dile getirerek ilk yayına başlamak istiyorum. Bu yayını izlediğinize göre çoğu zaman görmezden gelinen eğitimle ilgili konulara meraklı olmalısınız. Lütfen bu merakınızdan vazgeçmeyin. İnsan hayatında inanılmaz öneme sahip bir yeri olan okulları birlikte inceleyelim. Beni tanımak istersiniz biliyorum. Kısaca ben kimim? 1970'li yıllarda İstanbul Bahçelievler'de henüz betonun istila etmediği bir çevrede büyüdüm. Hayatımın 18 yılını devlet okullarında öğrenim görerek 32 yılında özel okulda tüm yönetim kademelerinde öğretmen ve yönetici olarak ve sivil toplum kuruluşlarına destek vererek geçirdim. İki çocuğa sahip olduğum ve yetişmelerine katkı sağladığım için bir ebeveynim. 1980'li yıllarda gençlik dönemimde bir eğitimcinin insan hayatına ne kadar önemli olumsuzluklara neden olabileceğini deneyimledim. Aynı yıllarda bir öğretmenin samimi ve içtenliğinin öğrenciler üzerine nasıl olumlu etki yaratabileceğini yaşayarak gördüm. Bunca yıl birkaç şapka ile eğitimin içinde bulunmuş biriyim ve eğitimde yapılan hataların nelere mal olacağını biliyor ve gücüm yettiğince farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Bu anlamda herkesin hayatında önemli bir bölümü yaşadığı okullara dikkatli bakılması gerektiğini, burada uygulanan sistemlerin, etkinliklerin, yapılanların ve yapılmayanların nedenli önem taşıdığının altını çizmeye çalışıyorum. Aman efendim, eğitimle ilgili konular sıkıcı olur, dinlemeye değmez demeyin. Ön yargınızı bir yana bırakarak paylaşımlarıma ortak olun. Eminim anlattıklarımda kendinizden de parçalar bulacaksınız ve belki de birlikte haykıracağız kralın çıplak olduğunu. Yolunda giden işleri kutlayacak ama gitmeyenler için gidiyor gibi yapmayacağız. Eğitim öğretim işlerinin yürütüldüğü okulları konuşacağız. Tüm paydaşların sorumluluklarını incelerken çoğu zaman esprili bir pencereden bakacağız olana bitene. Okul herkesin hayatında önemli bir yere sahip. Yaş olarak öğrenmeye en uygun olunan yıllarda 2 yıl anaokulu, 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise, 4 yıl üniversite ile toplamda 18 yıl. Bu da şanslıysanız. Bu süreye bir de hazırlık sınıfı okursanız 1 yıl, yüksek lisans yaparsanız 2 yıl eklerseniz ortalama 20-21 yıl. Şaka gibi. Öğrenmek için tüm algıların açık olduğu, nöronların en hızlı haberleştiği yıllarımız olan çocukluk ve gençlik yıllarımızı geçirdiğimiz okullar hepsi dört duvarla çevrili, betonarme. Hatta bahçesi olanların da bahçeleri asfalt ya da betonla kaplı bina yığınları. Hayatımızda yeterince beton ve asfalt yokmuş gibi. Bu binalarda bir üst eğitim kurumuna hazırlıyoruz derken hayatın kendisinden uzaklaşan ve birbirinden kopuk eğitim öğretim programları. Öğretimi ucuza mal ederek kitleleri eğitmek için 1760 yılında geliştirilen Prusya modeli ile geleceğe insan yetiştirme çabası. Görmezden gelinen sorunlarla her geçen gün daha da büyütülmüş, dev gibi büyük bir sorunsala dönüşmüş bir eğitim sistemi. Bu anlamda ömrünü eğitime armağan etmiş bir insan olarak hayatımızın merkezinde yer alan konulara daha yakından bakmak, sorular sormak, samimi bir şekilde sorunlara çözüm aramak ve her şeyden önce sorunlarla yüzleştirmek için buradayım. Okul gerekli mi? Öğrenmek için okula ihtiyaç var mı? 21. yüzyılda insanların nelere ihtiyacı olacak? Hangi beceriler bizim için vazgeçilmez? Önceliklerimiz nelerdir? Hayatımızın en değerli varlıkları olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz okulları ne kadar biliyoruz? Bildiğimiz sadece öğrenilmiş çaresizlik mi? Eğitimle ilgili süreçlerin derinliklerine girmeden önce ülkemizde yaşananlara hızlıca bakmakta yarar var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de okuma yazma oranı %9 civarındaydı ve ülke karanlığa gömülmüştü. Sonra silkelendik. Küllerimizden doğduk ve aydınlığı seçtik. Okullar açtık. Okuma yazma öğrendik. Makus talihimizi değiştirmek için karar vermiş ve topyekün harekete geçmiştik.
Latin harflerinin kabulü, okulların çoğaltılması ve beraberindeki birçok devrimle ülkenin her köşesi aydınlandı. Üniversiteler ve köy enstitüleri açıldı. Köylüsünden kentlisine herkes eğitim almaya ve kendini yetiştirmeye başladı. Kimsenin hayal bile edemeyeceği bir gelişme yaşandı. Eğitimde ve diğer alanlarda yakaladığımız yükseliş ivmesini Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra maalesef kaybettik. Bu ülkenin en büyük atılımı olan köy enstitülerini bile kapattık. Eğitimle ilgili tüm bürokrasiyi ve stratejileri siyasi görüşlere göre düzenledik. Düzenlemelere ince ayarı da askeri darbelerle yaptık. Sen sağ, ben selamet. Akıllı tahtaları aldık ama tahtayı keşfedelim derken öğrencileri unuttuk. Biz tam tahtaları kullanmayı öğrenmişken teknolojiyi eskittik. Telefon üretemedik ama onu en çok satın alan ülkeler arasında yer aldık. İstatistiklerde kitap okumayan ülke olarak zirveye çıkarken sosyal medyayı en çok kullanan ve abuk subuk şeylere en çok vakit ayıran biz olduk. Bilimsel yaklaşımdan anladığımız ise uluslararası sınavlardaki yerimize bakmaktan ileriye geçmedi. Öğretim sistemimize hiç uymayan bir sınav olan PISA sınavı gibi bir sınavla kendimizi ölçtük, değerlendirmemizi çok acımasızca yaptık. Finlandiya ile kendimizi karşılaştırırken eğitime ayırdığımız bütçeye ve sosyal bir devlet olabilme durumumuza hiç bakmadık. Meslek liselerini açtık ama öğrencilere yeterince istihdam yaratamadık. Üniversite mezunu var diye lise mezunlarını görmezden geldik. Sonra üniversite mezunlarını da itip yüksek lisanslı, doktoralı, iki dil bilenleri tercih ettik. Hal böyle olunca gençleri üniversite kapısına yığdık. Çocuklar can havliyle kendilerine şans bulmak için eğitimi ve kendilerini yok sayarak sadece ezbere öğrenmeye çalışırken biz de onlara destek olduk. Öyledir, böyledir, gereklidir, gereksizdir derken yaklaşık 25 yılda ülkenin her köşesinde 4000'e yakın dershane açtık. Sonra onları da kapattık. Sonra başka isim altında benzerlerini açtık. Yabancı dil öğrenimi konusunda iştahlandık. Başta Anadolu liseleri olmak üzere birçok okulda öğretime başladık. Sonra ana dilde öğretim yapacağız diye iyi giden bu sistemi de bitirdik. Anadolu liselerinin içini boşalttık. Kabul etmek lazım. Olması gereken önemli bir adımdı ve okul öncesi eğitim için seferberlik başlattık. Sonra tadını kaçırıp okula başlama yaşını 5,5'a indirdik. Bunu zorunlu tuttuk ve bu yaşın erken olduğunu düşünen velilerin daha eğitime başlamadan çocuklarının bu işi becerecek olgunluğa erişmemiştir raporuyla tanışmasını sağladık. Ortaöğretime geçişte okul başarı puanları yerleşme puanına direkt etki edince bazı okullarımızda kendi öğrencilerimize menfaat sağlamak için bol notlar verdik. Bu yaşlarda çocuklara haksız kazanç elde etmenin mübah olduğu fikri verilirken puan sisteminde düzenleme yapmayı düşünmedik ya da önemsemedik. Şikayetlere göre soruşturma açtık ve cezalar vererek konuya ayar yaptık. Tableti üreten ve dünyaya satan ülkeler bile pilot uygulamaya başlamamışken tablet destekli eğitimi dünyaya biz anlattık. Herkese tablet vermeyi amaç edindik ama bunların sadece birer araç olduğunu unuttuk. Tabletler, sınav sistemleri, okul başarı puanları, atanamayan öğretmenler, kapatılan eğitim fakülteleri ve öğretmen okulları ile yok edilen okul kültürleri ve daha fazlası. Çok fazla yarım kalmış cümlemiz ve yanıtlanması gereken çok sorumuz var. Hal böyle olunca eğitim sisteminde bazı amaçlar araç, bazı araçlar da amaç olmuş. Bakanlar bürokrasiyle uğraşmaktan eğitimle ilgili meselelere zaman bulamaz olmuş. Bürokratlar yerlerine alışana kadar görev yerleri değiştirilir olmuş. Okul yöneticileri yönetmelikleri takip etmekten helak olmuş. Öğretmenler öğrencileri unutarak müfredatı yetiştirmeye telaş eder olmuş. Öğrenciler ne için okula gittiklerini çoktan unutmuş. Anne babaları için okula gider olmuş.
Anne babalar işin tadını kaçırır olmuş. Küstahlık, özgüven, şımarıklık, hiperaktivite olmuş. Okullar teknolojik olacak denmiş, alınan bilgisayarlar oyun makinesi olmuş. Öğrencilere hak etmedikleri puanları vererek haksız kazanç sağlamayı öğretenler değil de işini doğru yapan kurumlar eleştirilir olmuş. Öğrenciler kuru ezber ve çoktan seçmeli sınavlar nedeniyle düşünmeyi unutur olmuş. İnternet arama motorları koşulsuz referans, kes kopyala yapıştır ise en önemli yöntem olmuş. Dershaneler okul, okullar dershane olmuş. Atalarımız taşıma suyla değirmen dönmez demiş olsa da ülkenin her yanında öğrenciler taşınarak eğitim yapılmaya çalışılır olmuş. Mesleğe yeni başlayacak öğretmenlerin atamaları yılan hikayesi olmuş. Okullar yetiştirilememiş, bazı velilerin çocuklarının yetiştirilmeye çalışıldığı mekanlar olmuş. Konu komşu, bilen bilmeyen herkes eğitimci olmuş. Olmuş mu? Olmuş. Her şeyin olup bittiği bir ortamda sorulmayan sorular sormak, mümkünse yanıtları aramak ve bulmak için buradayım. Bunu yaparken de olabildiğince objektif ve geniş bir bakış açısıyla konulara yaklaşmaya çalışacağım. Kimilerine fazla, kimilerine yetersiz gelen okullara, okul tercihlerine, eğitim öğretim sistemine, öğretmen, yönetici, bürokrat, ebeveyn, öğrenci sorumluluklarına, öğretim programlarına, sınavlara, ödevlere, tatillere, kişisel gelişime ve birçok konuya açıklık getireceğimiz kronik okul yetmezliğini izlemeye devam edin. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın dostlar. Unutmayın ki ben de yayınları sürdürme gücünü kendimde bulabileyim. Takip edin ve yakınımda olun. Şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın.